1981 yılında doğdu. Azerbaycan'ın Ordubat ilinde doğdu. Lise eğitimini 1998 yılında Bakü'de tamamladıktan sonra Azerbaycan Diller Üniversitesi'nin Fransız Filoloji bölümünü kazandı ve 2002 yılında bu bölümden mezun oldu. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2021 yılında Ebu'l-Feyz Elçibey ve Aile Hayatı adlı yüksek lisans tezini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi ana bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Evli olup 2 oğlu vardır. As boylarının Türk tarihindeki yeri ve önemi isimli çalışması bulunan ünlü tarih insanı, bilim insanı Çilenay Elçibey Samet Beyliği kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Yok mu? Tamam. Peki. Evet. Öncelikle tüm katılımcılara, misafirleri selamlamak istiyorum. Sonra bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu organizasyonda katılımcı olarak konuşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Konumuzun ana başlığı As boylarının Türk tarihindeki yeri ve önemi. Türk tarihinde önemli bir yapboz parçasının olduğunu düşündüğümüz as boylarının araştırılması ve öğrenilmesi tarihin birçok karanlık noktalarına ışık tutacak diye düşünüyoruz. Her ne kadar yazılı ve sözlü kaynaklarda haklarında çok bilgiye rastladığımız as boyları hakkında çok bilgi rastlamış olsak da maalesef literatür çalışmalarında as boylarının İran dilli, Hint Avrupalı olarak gösterilmesi, tarihin böyle çarpıtılması as boyları hakkında bilgilerimizi de karmaşık bir hale getirmektedir. Hareketli bir yaşam tarzı benimsemelerinden dolayı diğer Türk boyları gibi as boylarının da hareketleri ve hareketlerinin zamanının tespiti oldukça zorlaşmaktadır. Biz buradaki kısıtlı süreden dolayı çok kısa genel bilgi mahiyetinde bir aktarım yapmaya çalışacağız as boylarıyla ilgili. Fakat bu sunumu hazırlarken mevcut tarih araştırma metot ve pratiklerinin bir daha eksik kaldığını fark ettim. Bunu dile getirmemek, üzerinden geçmek belki mümkündü ama ben derdimize derman buluruz düşüncesiyle çok kısa bir şekilde bunlara da değinmek istiyorum. Çünkü çözümünü bekleyen çok önemli sorunlarımız olduğunu düşünüyorum ki bunlar halledilmediği sürece yapılacak tüm araştırmalar birbirinin ya tekrarı ya taklidi gibi olacaktır diye düşüncem var. O yüzden özür dilerim. Özellikle günümüz tarihçiliğinde gelinen noktada tarih disiplininde sistemleşmemiş pratiklerin oluştuğunu, bilgi topluluğu oluştuğunu söylesek çok abartmış olmayız herhalde. Yalnız Türk tarih araştırmalarında değil, ayrıca dünya tarih araştırmalarında da bu metotların artık yetersiz kaldığı kabul görmektedir. Ülkemizde daha çok belgeye dayalı, özellikle Türkiye tarih yazımını ele almak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Daha çok salt belgeye dayalı, lider ve siyasi oluşum odaklı bir tarih yazımı metodu ön plana çıkmaktadır. Bu tarih metodunun yazılı kaynakların eksikliği olduğu veya hiç bulunmadığı yerlerde kesintilere uğrayan tarihi aydınlatmadığını ve aynı zamanda birçok soruyu yanıtlamadığını artık net bir şekilde görüyoruz.
Biz tarih yazımında şimdiye kadar kullanılan okulların metotlarını kabul etmekle birlikte kendi tarihimize uygun, yalnız kendi tarihimize uygun değil, az önce ifade ettiğim gibi dünya tarihinin daha doğru bir şekilde yazılabilmesi için yeni bir metot oluşturmayı teklif ediyoruz. Tarihin inşası olarak kabul edebileceğimiz tarih yazımında ilk tespit noktamız, araştırmamızın merkezine neyi aldığımız çok önemli olmalıdır. Nesnel ve bilimsel bir tarih yazımı gerçekleştirmeye çalışırken, unuttuğumuz en önemli faktör, aradığımız nesnelliği bir amaç uğruna oluşturan insan ve bu amacı doğuran insan aklının olmasıdır. Genel olarak tüm dünya tarihinde insan faktörünün çok önemsenmediğini maalesef görüyoruz. Bizim için somut olgu ve olayların ehemmiyeti ile birlikte bunları üreten, yaratan insanın soyut düşüncesi, bakış açısı, Tanrı'yı varoluşu, algılayış şekli, kavrayış şekli, dini dünyevi görüşü, bakış açısı, bu görüşü besleyen inanç, duygular, düşünceler çok önemli olmalıdır diye düşünüyoruz. İnsanın düşünce tarzından doğan hangi manevi ve maddi ihtiyacın etkisiyle bu olgu ve oluşumları, bu eylemleri gerçekleştirdiğini bilmeden, bunun mahiyetine varmadan elde ettiği sonuçları anlamlandırmayacağımızı ve dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisini doğru kuramayacağımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda yalnız Türk tarihinde değil, dünya tarihinde neredeyse insanın hareketlerinin temelinde Tanrı'yı koymuş olduğunu izledik. İtiraf etmemiz gerekiyor ki Türk kozmogonik dünya görüşü, felsefesi, inanç sistemi iyi bir şekilde öğrenilmemiştir. Dili yalnızca fiziki insanın ürettiği teknik iletişim bir aracı olarak değil, aynı zamanda toplumun tefekkürü, anlayış ve kavrayış ürünü olarak görmemiz, Türk tarihiyle ilgili ulaşabildiğimiz tüm somut verileri, Türk tefekkürü ve felsefesi dünya görüşüyle birlikte ele alıp incelememiz birçok karanlık noktalara ışık tutacaktır. Maalesef yapılan çalışmaların birçoğunda ya hiç bu konulara değinilmemiş ya da bu inanç ve görüşler ilkel olarak adlandırılıp ilkel insanın kavrayış biçiminden dolayı derinliği olmayan sistem olarak algılanmıştır. Konuya eğilim gösteren bazı araştırmacılar devletçilik ve siyasi tarih aspektinden yaklaşarak Türklerin dini anlayışını daha çok sosyal düzeni koruma amaçlı bir sistem olduğunu kanaat getirmişlerdir. Ve yalnız biz 2000 yılların bakış açısıyla, bilgisiyle o yüzyılların, milattan önceki veya sonraki yüzyılların insanın düşüncesini yorumlayamayacağımızı düşünüyoruz. O yüzden burada bu inanç ve görüşleri eleştirmek yerine anlama, tanıma, idrak etme, o dönemin insanı ile duygusal, düşünsel empati kurma, bağ kurma, azımsanmayacak ölçüde tarih yazımımız için önemli olmalıdır diye düşünüyoruz. Fikrimizce tarihçinin görevinin tam olarak belirlenmesi de üzerinde durmamız gereken önemli meselelerimizden biridir. Herhangi yabancı bir dilde yazılmış olan belirli kaynaklardaki bilgilere hakim olmanın tarihçi için şart olarak kabul edilmesi, giderek dar bir alanda uzmanlaşmayı, diğer disiplinlerle ve alanlarla çalışmaya kısıtlamaktadır. Biz bu yüzden sadece bir dilin ve bir kültürün tarih kaynaklarının bilgisine kafi derecede vakıf olmak bir insanın fiziki gücü haricindedir. Hele çivi yazılı Çin kaynakları gibi zor kaynakları okuyabilmek, iki veya üç kaynağı birden okumak neredeyse bir insan için imkansızdır. Çeşitli kaynakların dediğimiz gibi bu imkansız olan bir soruna çözüm olarak biz
dünya tarihinin tamamına yakının Türk tarihinin ihtiyacı olduğu kaynakları sağladığı için tüm dünya kaynaklarını bizim de vakıf olmamız gerekiyor. O yüzden biz bu sebeple farklı kaynakların okuma ve anlamında uzmanlaşmanın tarih disiplininden ayrı bir disiplin haline gelmesi önerisine çok sıcak bakmaktayız. Sadece bundan sonra tarihçi kendisine sunulan çözülmüş kaynakları diğer yan disiplinlerle etnografi gibi, arkeoloji gibi, antropoloji gibi, mitoloji gibi, diğer yardımcı edebiyat gibi yan disiplinlerle bir tarih inşa edebilir. Ama dediğimiz gibi bir kaynağı öğrenmek bile bir ömre bedeldir ki bu sadece bir kaynak okumada uzmanlaşmayı getirir. Ama tüm Türk tarihini, dolayısıyla dünya tarihini ahata edecek yan disiplinlerden kullanmayı kesinlikle zorlaştırır, hatta imkansız kılar diye düşünüyoruz. Elbette tarih araştırmalarında kullanılan çalışmalar, metotlar hepsimiz biliyoruz ki tekrar gözden geçirilmelidir. Aynı zamanda Batı Avrupa merkezli tarih bakış açısından müstarip tarihimizin yazımı tekrar ele alınmalıdır. Gerçekleriyle kesinlikle örtüşmeyen, yalnız Türk değil, dünya tarihinde büyük karmaşa yaratan, başta Hint-Avrupa, Aryan, Altay tezi gibi teoriler yeniden mercek altına alarak incelenmeli ve bizce gerekirse tahsiye edilmelidir. Tarih bilimini zoraki sınırlar içinde hapseden bu teorilerin ömrünün tükettiği her ne kadar açık olarak gözler önünde olsa da cesaret etmediğimizi de söylemeliyiz. Daha o kadar cesaret gösteremiyoruz bu teorilerden vazgeçmeye. Tarihi kaynaklara eleştiril yaklaşım, sorgulama, karşılaştırılmalı sentez, analiz, sebep-sonuç ilişkisi gibi metotlar ne yazık ki birçok araştırmacı tarafından tam olarak benimsenememiştir. Burada kısaca tarih yazımındaki temel sorunlara değinmeye çalıştık. Çözümü oldukça zor olan birçok problemlerle karşı karşıya olduğumuzu ve karar aşamasında olduğumuzu artık görmekteyiz. Bütün bilimlerin tarihini bile öğrenen tarih bilimi, diğer bilim dallarının, teknolojinin hızlı gelişiminden nasıl faydalanacak? Faydalanabilecek mi? 19. yüzyılın ananeleriyle, metotlarıyla tarih yazımına devam mı edecek, yoksa 21. yüzyılın yeni tarih metodunu oluşturacak mı? Bugün bu sorularla karşı karşıya olduğumuz apaçıktır. Çünkü bugün gün yüzüne çıkan yeni keşifler, Anadolu'daki Göbekli Tepe, Karahan Tepe gibi birçok yeni keşifler tarihin neresine koyulacağını beklemektedir. Maalesef gerçeklerden soyutlayarak oluşturduğumuz tarih yazımında bu tür keşiflere daha yer bulamamışız. Tarih bilimindeki müşahede edilen durağanlık, tüm durağanlıklar gibi doğasına uygun olarak son bulmak zorundadır tabii ki. Sorunların çözümünü ise bireysel olarak çözmemizin kanaatimizce mümkün olmadığı kanaatimiz var. Bunu sadece büyük bir enstitü, kurum, akademi çatısı altında büyük bir uzman ordusu ile ekip işi olarak çözebiliriz diye düşüncelerimiz var. Biz artık İskitler, Gamerler, Aslar, Sarmatlar, Alanlar ve başka grupların Türk olup olmadığını, milattan önce Avrupa'da, Avrasya'da yayılmış olup olmadıklarını tartışmanın izafi zaman ve enerji sarfı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türklerin kesinlikle nerede bulunmuş olduklarını bilmemiz, şu anki bilgilerimizle onu bile daha kesinleştirebilmemişiz. Nerede, dünyanın hangi coğrafyalarında var idiler? Bizim ilk önce nereden nereye gittiklerinden, ilk Kürt meselesinden önemli olan ilk meselemiz nerede olmuş olduklarıdır. Bundan sonra yola çıkarak hareketlerinin tahminini yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında kaynaklarda az önce de söylediğimiz gibi açık ve net şekilde gördüğümüz türküler maalesef sonraki literatür çalışmalarında
çarpıtılarak karmaşık bir hale getirilen bilgilerle önümüze sunulmaktadır. Burada sadece zamanımızın çok kısıtlı olduğu için as ve alanlar gibi, aslar gibi Türk tarihinde çok geniş, çok önemli bir yere sahip boylar hakkında ciltlerce yazılabilecek çalışmalar, araştırmalar, seneler sürecek araştırmaları gerektiren bir alan olduğu için biz sadece çok kısa genel bir bilgiyle değinmek istiyoruz aslara ilgili. Asların Türk tarihindeki yerine ve önemine değinerek. Ve söylediğimiz gibi Türk boyları o kadar geniş bir alanda yayılmıştır ki biz elimizdeki yazılı kaynaklardan çok yola çıkarak bu boy burada olamamıştır diyemiyoruz. Çünkü konfederatif yapıda olan, boy birliğini rahatlıkla değiştiren, aynı anda bir boyun birkaç kanada ayrılarak farklı siyasi kültür birlikleri içinde rahatlıkla yaşamaları, Türklerin bu yönden hareketlerini, tahminini bir zorlaştırmaktadır. Bu böyle olduğu için kaynaklarda da tüm Türk boylarının isimleri birbirinin yerine zamanla geçmiş olması da, lider boyun ismiyle anılmış olması da kaynaklarda önümüze karışık çıkmaktadır. O yüzden yazılı kaynakları sadece baz alarak böyle bir kanaate şimdilik varamıyoruz. Sadece onomastik veriler bile bize as boylarının çok geniş coğrafyada olduklarına dair ipuçları vermektedir. Fakat as isminin bazı farklı telaffuzları ortaya çıkmıştır ki bu da oldukça olası ve doğaldır. Hatta diyebiliriz ki diğer etnonim ve toponimlere göre en az fonetik değişikliğe uğramış olan kelime as kelimesidir. Yalnız asların değil, aynı zamanda diğer Türk boylarının kelime anlamını sadece coğrafi terimlerle ve boyların hareketlerine bağlayan tahlillerin çok zaman yetersiz kaldığı, gerçeği yansıtmadığı fikri bizde hasıl olmuştur. Her ne kadar bu önermeler 20-21. yüzyıl insanı için çok mantıklı görünse de biz yine de o insanların, bu ismi veren insanların bu yüzyılın insanı olmadığını göz önünde bulundurarak daha çok başka anlayışla kullanabilmiş olacakları gerçeği üzerinde duruyoruz. Kanaatimizce Tanrı'nı varoluşun kaynağı olarak kabul eden Türkler, adlandırmalarda bu hususa hep önem vermişlerdir. Linguistik araştırmalarda sadece benzetme yoluyla gelişigüzel metotlar meselenin köküne inmemize olanak sağlamamaktadır. Bizce sadece mümkün olduğu kadar Türkçenin en eski, en kök haline ulaşmamız halinde meselenin çözümüne de yaklaşmış oluruz. Burada as kelimesinin kullanım şekillerini göstermek için çok kısa ve sade, hatta yüzeysel diyebileceğimiz bir tahlil yapmayı zaruri gördük. Türk boy adlarında çok az fonetik değişikliklerle karşımıza çıkan kök adlarının versiyonlarını iki grupta topladık çok kısa bir şekilde. Birinci grupta daha çok grup boyların isimlerini, ikinci grupta tamamlayıcı adları sıraladık. Birinci grupta as kelimesinin varyasyonları olan az, uz, us, is, kas, kuz, kuş, haz, huz gibi. Ut kelimesinin varyasyonları olan ut, it gibi. Su kelimesinin varyasyonları olan sup, suf, sap, sav, sap, ub, ab gibi. Al kelimesinin ul, il gibi varyasyonları. Tur kelimesinin tar, tor, tür gibi varyasyonlarını. Bey kelimesinin bi, pi, be, bey, bek, bey kelimeleriyle tamamlandığını veya ok, ug, ag kelimeleriyle tamamlandığını veya döl, töl, del, tel, dal, tal kelimeleriyle oba, ova, opa, ban, van, pan, oya, yan, ev, ep, köy kelimeleriyle gün, gan, kun, kan, ken, kant, kent kelimeleriyle tamamlandığını gözlemledik. Burada çok kısa bir şekilde tüm varyasyonları sayamadığım için
daha çok kullanılmış olan varyasyonları sayıyoruz. Birinci gruptaki kelimelerin ikinci gruptaki kelimelerle birleşip bazen olduğu gibi bazen ufak fonetik değişikliklerle boy isimlerini türetmiş olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Azerler, Azer, Tölaslar, Dölas boyları olarak, Oguz, Uz boyları, Uz oklar, okları halk, boy olarak, ok kelimesinin ilkin anlamı aslında tahminimizce insan, ok, boy gibi kullanılmıştır. Subarları, Suerler, Turukları, Turoklar, Kaspileri, Kaspeyler, Kazarları, Kazerler gibi birçok etnonim gördüğümüz gibi çok açık ve net bir şekilde bunların Köktürk kelimelerinden çok sade, anlaşılır bir şekilde türetildiğini gösteriyor. Diğer boy adlarında da bu şekilde kullandığımızda çok açık ve net şekilde dediğimiz gibi Türk boy etnonimlerinin hatta toponimlerinin bile çözüme ulaştığı, açıklandığı görülmektedir. Bazen 4 kök, bazen 5 kök adının da birbirinin arkasınca Azerbaycan gibi hem az, hem er, hem bey, hem kan kelimesini ki üçü de mekan ve halk, ikisi halk, biri mekan ve halk bildirir. Üçünü de arka arkaya koydukları durumlarda oluyor Türk boylarının, Türk dilinde. Bildiğimiz gibi aslar birçok kaynaklarda araştırma çalışmalarında alanlarla aynı boylar olarak zikredilmektedir ki biz de bu kanının doğru olduğunu düşünüyoruz. Asların alanlarla birlikte zikredilmesinin sebebini şimdilik daha makul görünen ilk ihtimalle her ikisinin sürekli aynı boy birliğinde bulunması ve zaman zaman lider boyun ismiyle adlandırılmasından dolayı bazen as, bazen alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İleriki zamanlarda bu boyların ayrı ayrı coğrafyalarda olmasına rağmen komşu oldukları da göz önünden kaçmamalıdır. Dediğimiz gibi Türk boylarının bir komparatif yapıda belli bir zaman birlikte olup sonra ayrılması, başka coğrafyalarda başka komparatif yapıların içinde gözükmesi çok olağan bir durumdur. İkinci ihtimal ise as ve alan kelimesinin eşdeğer anlamda olabileceği ihtimalidir ki bu ihtimali de kanıtlayacak veriler az değil, yok değil hatta diyebiliriz. Az değil meselesi biraz iddialı olabilir. Kaynakta as alanları Töles boylarının içinde özellikle Çin kaynaklarında müşahede ediyoruz. Töles, Tölös, Tölis, Tulas etnoniminin ki gene burada çok kısa varyasyonlarını vermeye çalıştık. Döl ve as olarak iki ayrı kelimeden oluştuğunu, kelimenin anlamını as dölü olarak anlamlandırabileceğimizi varsayıyoruz. Töles adı ile aynı anlama gelen tele, tiyele boyları da bizce Töles isminin farklı bir telaffüsüdür. Abtelit, abdal, teleüt kelimelerinin de bu tür bir fonetik tahlile maruz koymuş olsak, abdölü, uddölü gibi açıklandırmalar belki de yanlış olmayacaktır. Bu durumda Türk mitolojisinde Töles boylarının kendisinden türemiş olduğu varsayılan Asina, Aşina diye transkripsiyonuna en yakın transkripsiyonu olduğu düşünülen dişi kurttan türeme efsanesine bakacak olursak, bu zaman bizim önerdiğimiz tahlille bu kelimeyi as ana olarak okumayı da önerebiliriz. Yapmış olduğumuz kısa etimolojik tahlil, as kelimesinin dini mistik anlamı olabileceğini bizce doğrulamaktadır. Bunu anlamlandırmanın daha derin ve geniş açıklama gereği olduğundan burada tabii ki bunu yapmamız imkansızdır. Fakat genelleştirilmiş yüzeysel bir tabirle Tanrı ışığı, göksel ışık veya Tanrı gibi Tanrı'da olmuş anlamları olabileceği varsayımını da göz önünde bulundurmalıyız. Belirttiğimiz gibi Avrasya coğrafyasında tesadüf olmayacak kadar etnonim ve toponimlerde açık bir şekilde as kelimesiyle karşılaşıyoruz.
Bu bize Asların bizim tahmin ettiğimizden çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olabilecekleri ihtimalini uyandırıyor. Biz As sözünün birçok Türk boyları isminde yukarıda vurguladığımız gibi değişik kelimeler alarak fonetik farklarla ifade edildiğini söyledik. Bugün Grek kaynaklarında geçen Skutayi adına istinaden İskit adlandırdığımız Türk boylarının Pers ve Hint kaynaklarında Saksaka, Asur kaynaklarında Aşkuz İşkuz, Yahudi kaynaklarında Aşkenaz olarak geçmesi bizi bu konuda tekrar düşünmeye sevk etmektedir. Aynı zamanda tarih literatüründe kabul edilmiş etnonimleri yeni baştan incelememiz gerektiğine de işaret etmektedir. Aşkuz Askenaz adlarında bariz görünen As kelimesi, Sak etnoniminde As isminin varyasyonu olma ihtimalini akıllara getirmektedir. Gıyasettin Geybullaev'in Saklarda var olan Sparetra, Masaggetlerde olan Tolestra kadın isimlerini kurttan türemiş, asil kadın anlamına geldiğini vurgulaması ve bazı kaynaklarda Alanlar, Hunlar ve Masaggetlerin aynı şekilde İskitler, Saklar ve Masaggetlerin aynı kavimler olarak geçmesi bizi böyle bir bilgiyi değerlendirmeye almamıza işaret etmektedir. Mirfatih Zekiyev'in yaptığı araştırmalarda İdil Bulgar Türklerin etnogenezinde As boylarının en önemli yeri tuttuğunu ve İdil Bulgarlarının bir isminin de As olduğunu ifade etmiştir. İdil Tatarlarının ve Çuvaşlarının günümüzde Soğas ismiyle de adlandırılması bu yüzden doğal karşılanmalıdır. Kaynaklarda Aras civarında Medlerle komşu olarak geçen Saster boyları muhtemelen As kelimesinin değişik bir formasıdır ki aynı zamanda gene bu kaynaklarda bu boyların İskit ve Turanlı oldukları bilgisi teyit edilmiştir. Yine Etrusklar hakkında araştırma yapan Adile Aydan'ın Pelaskları Türk olarak adetmesi ve Etruskların ismini Tursaka olarak belirtmesi, aynı şekilde Etrusklarla ilgili araştırmalar yapan Firidun Ağasoğlu'nun Etruskların kendilerine Aras, ülkelerine Rasina ve Arasina söylediğini vurgulaması bizi tekrar bu paralelliğe dikkat çekmemizi işaret ediyor. Pardon. Bazen notlarımı karıştırmış olabiliyorum. Çok özür diliyorum. Vaktinizi aldığım için, değerli vaktinizi. Maalesef notumun birini burada bulamıyorum. Evet. Biz As ve Alan boylarıyla birlikte Kenger, Kingir, Kungur diye adlanan boyların da araştırılmasının taraftarıyız. Hazar'ın doğusunda, batısında bir birlik, bir varlık olarak sürdürülmüş oldukları, Kengeras ismiyle sürdürmüş oldukları varlıkları bizi bu iki boyun birlikte oluşturmuş oldukları bir siyasi birlikten veya boy birliklerinden haber vermektedir. Aynı zamanda Çin kaynaklarında bu boylar Töles boyları olarak Kangkü ismiyle fakat Töles boyları olarak kaydedilmiştir ve As-Alan bağlantısı birlikte kurmuş oldukları birlikle ilgili de malumatlar verilmiştir. Kengerlerden geldikleri bilinen Beçenek, Peçenek, Biçenek, Biçanak boyları bizce Kenger kelimesinin farklı telaffüsüdür. Buradaki az önceki belirttiğimiz tahlildeki gibi erle bir kelimesini eşdeğer anlamda bir kelime olduğunu kabul edersek, bu insanları, beyleri, okları bildiren ikinci gruptaki kelimelerimizdendi. O zaman çanak kelimesinde kank kelimesinin telaffüsü değişilmiş bir varyantı olduğunu söyleyebiliriz. Sahalarda Kangas, Hakaslarda Sagay,
Kaz, Karakaz, Karluklarda, Kazaklarda Alban, Özbeklerde Kanklı, Kırgızlarda Kangır gibi, Tubalarda Az gibi boyların, boy isimlerinin olması, Osetinlerin Balkanlara Az, Balkarların kendilerine alan demesi bizi artık bu alanda ciddi çalışmalar yapmaya sevk etmesi demeyelim artık ama mecbur bırakmasıdır. Biz az alanları, kenger boylarını araştırmadığımız, özellikle Proto-Türk tarihi, milattan önceki tarihlerini araştırmadığımız sürece, ondan sonra araştırdığımız hiçbir bilgiyi altyapısız bir bilgi olmuş olduğu için bir tarih oluşturmuş olmayacağız. Gene bilgiler topluluğu oluşturmuş olacağız. Aynı şekilde peki az alan kenger boylarını nerede arayacağız? İlk nerede arayacağız? Bakacağımız ilk kaynak ne olacak diye sorursak bizim fikrimizce Sümer kaynakları ilk başvurmamız gereken kaynaklar olmalıdır. Bildiğimiz gibi Sümerler kendilerine Kengir, Kiengir gibi isimlerle anıyorlardı. Hatta Sümer tabletlerinin transkripsiyonlarında da kendi ülkelerini ve kendilerini sık sık Kengir ismiyle adlandırdığını biliyoruz. Tarih yazımı ısrarla sadece Akkad kaynaklarından almış olduğu Sümer ismiyle adlandırmayı seçmesine rağmen bunların Kengir hakları olduğu ve Sümer transkripsiyonlarındaki etnonim ve toponimlerin açık, çok net bir gözle Türkçe etnonim ve toponimlerle inanılmaz benzerliği, hatta aynılığı bizi Sümer kaynaklarında kengerleri, hatta as boylarını, sak, kas boylarını aramamızı işaret ediyor. Yalnız Sümer medeniyetinin değil, diğer medeniyetlerin Türk tarihiyle önemli ölçüde bağlantısı gerçeğini artık görmezden gelemeyiz. Bu bağlamda söylediğimiz gibi Türk tarihini sadece tek başına ele alarak değil, dünya tarihiyle birlikte değerlendirmemizin bize gerçek çözüm sunacağı kanaatindeyiz. Çok teşekkür ederim. Sayın Çilenay Elçi Bey, Samet Beyliğe çok teşekkür ediyoruz.